Bu videoda 9. sınıf teknik resim kitabındaki yaylı birleştirmeler ve teğetler konusu ile ilgili 3. uygulamayı çizeceğim. Bu uygulamada 3 tane teğet çizimi yer alıyor. Bu çizimlerin her biri ile ilgili videoları daha önceden paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz video açıklamalarındaki linklerini bulabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Çizimler için hangi programı kullandığımı soranlar oluyor. Çizimlerimi AutoCAD üzerinde çalışan, kendi geliştirdiğim bir AutoLisp uygulamasıyla yapıyorum. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyorum. Bu videoda yeni özellikler eklediğim güncel sürümünü kullanacağım. Çizime başlıyorum. Eksenleri ve çemberleri daha önceden çizdim. İlk olarak iki çemberi bir teğet çizgisi ile birleştireceğim. Çember merkezlerinin orta noktasını bulacağım. Bunun için pergeli alıyorum. Pergelin ucunu M1 noktasına batırıyorum ve M1-M2 arasının yarısından fazla açıyorum. Bir yay çiziyorum. Pergel açıklığını bozmadan pergel ucunu M2 noktasına batırıyorum ve az önceki yayı kesen bir yay çiziyorum. Yayların oluşturduğu A ve B noktalarını bir çizgi ile birleştiriyorum. Orta noktayı bulduk. C noktası. Şimdi büyük çemberin merkezine bir çember çizeceğim. Çemberin yarıçapı kaç olacak? Buradaki formülü kullanacağım. R eşittir R1 eksi R2. Büyük çemberin yarıçapı 20, küçük çemberin yarıçapı 10. 20'den 10 çıkarıp 10 sonucunu elde ediyorum. Pergeli 10 açıyorum. Pergelin ucunu merkez noktasına koyup çemberi çiziyorum. Pergeli alıp pergelin ucunu C noktasına batırıyorum. M1 kadar açıyorum ve yayı çiziyorum. Yay ile çemberin çakıştığı noktayı işaretliyorum. M1 ve D'den geçen doğruyu çizeceğim. Çizginin çemberi kestiği nokta E noktası birinci teğet noktası oluyor. Şimdi bu çemberdeki teğet noktasını bulacağım. Bunun için bu çizginin paralelini burada oluşturacağım. Çizginin başlangıç noktası merkez noktası olacak. Paralel çizmek için iki gönye kullanacağım. Gönyenin birini bu çizgi üzerine yerleştiriyorum. Diğer gönyeyi de bu gönyeye dayıyorum. Şimdi hareket ettireceğim gönye 45 derecelik gönye olacak ve bu yönde hareket edecek. Hangi konuma kadar? Buradaki çemberin merkezine kadar. Şimdi paralel çizgiyi çizeceğim. Paralel çizginin çemberi kestiği nokta teğet noktası oluyor. Teğet noktalar hazır. Şimdi kalın çizgi ile noktaları birleştireceğim. Evet, birinci teğet çizme işlemi tamamlandı. İkincisine geçiyorum. İkincisinde bu çemberi bu çember ile yarıçapı 25 olan teğet yay ile birleştireceğim. Çizeceğim yayın merkez noktasını bulacağım. Bunun için iki tane yay çizeceğim. Çizeceğim yaylar için şuradaki formülü kullanacağım. R3 eşittir R artı R1. R 25, R1 de 10. Çemberin yarıçapı 10. Çizilecek yayın yarıçapı 25. Sonuç 35. Diğer çizeceğim yay için de aynı formül kullanılıyor. Çünkü çemberlerin yarıçapları aynı. Yarıçapı 35 olan yaylar çizeceğim. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu merkez noktasına batırıyorum. Pergeli 35 uzunluğunda açıyorum ve yayı çiziyorum. Aynı pergel açıklığı ile M3 noktasını merkez alarak yay çiziyorum. Yayların kesiştiği nokta G noktası çizeceğimiz yayın merkez noktasını oluşturuyor. Şimdi çemberlerdeki teğet noktalarını bulacağım. Bunun için G noktası ile merkez noktasına bir çizgi çiziyorum.
Çizginin çemberi kestiği nokta teğet noktası oluyor. Aynı işlemi burada yapacağım. Cetvelle G noktasıyla M2 noktasını birleştiriyorum. Çizginin çemberi kestiği nokta teğet noktası. Merkez noktaları belirlendi. Şimdi teğet yayı çizeceğim. Pergeli alıyorum. G noktasına batırıyorum. I kadar açıyorum. Sonra I noktasından H'a kadar yayı çiziyorum. Evet, teğet yay çizimi tamamlandı. Şimdi üçüncü çizime geçeceğim. Üçüncü çizimde bu çember ile bu çemberi dış bükey yay ile birleştireceğim. Dış bükey yayın yarıçapı 60. Bu çemberin yarıçapı 10. Bu çemberin yarıçapı 20. Yayın merkez noktasını bulmak için yaylar çizeceğim. Çizeceğim yaylar için buradaki formülü kullanacağım. M3 merkez noktasına çizeceğim yay için R3 formülü. R'den R1 çıkarılacak. R 60. R1 bu çemberin yarıçapı 10. Aradaki fark 50. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu merkez noktasına batırıyorum. Pergel açıklığı 50 olacak. Bu konumda yayı çiziyorum. Şimdi diğer yayı çizeceğim. Diğer yayın merkez noktası M1 olacak. Yarıçapı hesaplamak için R4 kullanacağım. R'den R2'yi çıkarıyorum. R 60, R2 20. Bu çemberin yarıçapı. Aradaki fark 40. Pergel uç noktası M1'e batırılacak. Pergel açıklığı 40 olacak. Sonra az önceki yayı kesen yayı çiziyorum. Yayların kesiştiği nokta J noktası. Bu nokta çizeceğim teğet yayın merkez noktasını oluşturuyor. Merkez nokta tamam. Şimdi teğet noktalarını bulacağım. Bunun için cetvel ile J noktasından ve M1 noktasından geçen doğruyu çizeceğim. Bu doğruyu çemberi kesecek kadar uzunlukta olacak. Şimdi M2 noktasından ve M3 noktasından geçen ve çemberi kesen doğruyu çizeceğim. Doğrunun çemberi kestiği nokta teğet noktası oluyor. Yayın merkez noktası ve teğet noktaları hazır. Şimdi yayı çizeceğim. Pergel alıyorum. Pergelin ucunu M2 noktasına batırıyorum ve K kadar açıyorum. Sonra K'dan L'ye yay çiziyorum. Evet, çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.